Değerli arkadaşlar, iyi günler. Tamer Kaya, 5 dakika evrim. Bugünkü konumuz körelme. Evrim devamlı ileriye doğru atılan adımlar değildir. Aynı zamanda canlılar doğaya uyum sağlarken bazı şeylerden de vazgeçerek bir dönüşüm geçirirler. Hatta bu vazgeçtikleri şeyler çok kıymetli organları olsa bile bir önceki bölümde değindiğimiz gözden bile vazgeçen canlılar var. Evrim ekonomi yasalarıyla işler. Bir canlı eğer kullanmıyorsa o organ uzun vadede körelerek devre dışı kalacaktır. Bunun en tipik örneklerinden birisi köstebektir. Köstebek yer altında gözleri işlevsiz olduğu için uzun vadede körelme süreciyle gözlerini kaybetmiştir. Çoğu köstebek türünde göz küreleri vardır fakat kürelerin içerisinde göz bulunmamaktadır. Bazı köstebek türlerinde hatta gözün körelmekte olduğu aşamalara ait örnekler bulunmaktadır. Bazen çiftleşme mevsimini fark edebilmek için ışığa hassas göz yapısı korunup bu şekliyle de varlığını devam eder. Yani bu gözler aslında yer altında hiçbir işe yaramazlar ama mevsimlik döngüleri fark edebilecek halde korunabilirler. Körelmeye ait yine örnekler karanlıkta kalmış, çökmüş karanlık mağaralarda yaşayan balıklar, gün ışığından mahrum ortamlarda yaşayan semenderler körelme sürecinden etkilenerek uzun vadede gözlerini kaybederler. Bir duyu organı kaybolunca genellikle başka bir duyu organı güçlenerek bunu dengelemektedir. Örneğin insanlar bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi renk görme ile ilgili çok üst düzey bir beceriye sahiptir. Bütün primatlarda yine renk görme çok iyidir. Renk görmedeki bu ileri gidişimiz insanda ve primatlarda diğer yandan bir dezavantaj olarak koku duyumuzun kaybına neden olmuş. İnsanlarda ve primatlarda koku duyusunun kaybolduğuna dair bulgular mevcut. Yine körelmenin çok tipik örneklerinden birisi atın ayağıdır. Tüm canlılar, tüm memeliler 5 parmaklı yapıdan gelmektedir. Fakat birçok tür bu parmaklardan vazgeçmiş ve atın ayağında olduğu gibi tek parmağa kadar bu vazgeçiş söz konusu olabilmiştir. Örneklerini çok görebildiğimiz gibi 2 toynaklı, 3 toynaklı hayvanlar vardır. At tek toynaklıdır. Steplerde, düzlüklerde koştukları için diğer 4 parmağını kaybedip tek parmak ve bunun ucunda toynakla varlığını devam ettirmektedir. Çünkü bunun en büyük avantajı sert düzlüklerde koşabilmek, sürat kazanabilmek böylece mümkün olabilmiştir. Atın evriminde geçmişte 3 toynaklı, daha sonra da tek toynağa doğru geçiş fosilleri bugün mevcuttur. Sudan karaya çıkışta yine körelmeye yönelik bulgular ortaya koyar. Tipik balığa benzer kuyruk yapısı zamanla kaybolmuş ve körelmiştir. Karada daha uyumlu olan kuyruk yapısı gelişmiştir aynı yapıdan. Fakat bu da daha sonra kuyruksuz maymunlar sürecinde ve insanda tamamen yok olup iyice körelmiştir. Bugün bu kör yapı koksix adını verdiğimiz omurganın en uç köşesidir. Bu tamamıyla körelmiş bir yapıdır. Yine insanda bir başka özel körelmiş yapı da apandekstir. Apandeks birçok primat ve canlı, özellikle yüksek selüloz içerikli gıdalarla beslenen primatlar bu bölgede çok daha büyük bir kör bağırsağa sahiptirler. O fonksiyon gören bir bağırsaktır ama insanda apandeks fonksiyon görmeyen bir yapı olarak varlığını devam ettirir. Bunların tabii kör bağırsak olarak adlandırılması aslında bunu bu şekilde yorumlayan sade vatandaşların evrime hiç de uzak olmadığını bize gösterir. Burada bu tanımlamada bizzat körelmeye atıf yapıldığı görülüyor. Diğer yandan daha da güzel bir atıf kuyruk sokumu. Kuyruktan bahsetmeye bile çekinirken birçok kişi aslında lügatımıza girdiği şekliyle kuyruk sokumu tabiri halk arasında çok yaygındır. Bu aslında bu iki sözcük yan yana gelerek burada olan biteni çok da güzel tarif etmektedir. Doğada birçok canlı sesin olduğu yere başını değil her iki kulağını farklı yönlerde çevirerek sesi algılamak üzere evrilmiştir. Bu da kulağın çevresindeki kaslar sayesinde mümkündür. Aslında insanın da kulak çevresinde bu kasları mevcuttur. Fakat zamanla bu kullanma süreci olmadığı için bu kaslar körelmiştir.
ve bu kulağımızı oynatamayız. Fakat içimizde yine kulağını oynatabilen birçok birey de bulunmaktadır. Bu da körelmenin bir aşamaya kadar olduğunu ama tamamıyla olmadığını bize gösterir. 5-6 milyon yıl kadar önce ayaklarımızı dallarda, ağaçlarda kavrayıcı olarak kullanıyorduk ama bugün düz zeminde yürümek için kullanıyoruz. Bu eski döneme ait bir ayak tabanı görünümü aslında ele çok benziyor. O dönemlerde insanın atalarının 4 elli olduğu söylenmektedir. Fakat bu eldeki yapıya göre biz baş parmağımız birleşmiş tek düz bir ayak tabanına sahip olmuşuz. Fakat körelen de bir yapı vardır. Normalde bu 4 parmağın kavrayıcı özelliği gittikçe kaybolmaktadır ve bu da şu özellikle 5. parmağın son iki kemiği arasındaki eklemin zamanla kaybolmakta olduğunu bize gösterir. Şurada gördüğünüz yerde bir eklem bulunması gerekirken bu gittikçe sonraki nesillerde belki daha da artarak kaybolacağı anlaşılmaktadır. Burada yine bir primatın ayak röntgeni. Burada aynı eklemin ne kadar sağlıklı ve kavramaya ne kadar müsait bir eklem olduğunu görüyoruz. İnsanın ayağında böyle bir körelme süreci, eklemlerin kaybıyla karakterize bir süreç söz konusu. Burada gördüğümüz daha önce denizden karaya çıkıştan bahsetmiştik. Burada da karadan denize dönüşten bahsedebiliriz. Burada gördüğümüz gibi balinanın ya da yunus'un 4 ayaklı atası zamanla karadan denize döndükçe ayaklarını, özellikle arka ayaklarını kaybetmiş, ön ayakları da yüzgece dönüşmüş. Aslında doğa tarihi müzelerini gezdiğinizde balina iskeletlerine dikkat ederseniz bunu çok tipik olarak görebilirsiniz. Ön kollarının aslında kemikleriyle korunduğu ve yüzgece döndüğünü, bunun kemiklerinin köreldiğini görürüz ama birçok doğa tarihi müzesi, burada Ankara Doğa Tarihi Müzesi'ndeki balina fosilini görüyorsunuz. Arkada körelmiş ayak iskeletine ait görüntüleri de yine burada şu iki tane çizgi halinde görünen yapı körelmiş balinanın arka ayaklarının görünümüdür. Körelme konusunu 2 bölüm halinde hazırladık. İkinci bölümü körelme 2 başlığı altında izleyebilirsiniz.